7. yaşa kadar annenin karmasını yaşar çocuk. 7 yaşına kadar çocuğa bir şey olursa bu olay annesinin haritasından bakılır. Yani annesiyle ilgili bir konudan dolayı annesi cezalandırılmış olabilir. İkinci 7 yaş baba ile ilgilidir. Çocuk 13 yaşına kadar bir şey olursa, 7 ile 13 arasına kadar çocuğun hayatına bir şey olursa babanın haritasına bakılır. Babanın karması ile ilgili çocuk, yani aslında çocuğa ceza verilmiyor. Çocuk babasının karması üzerine doğuyor. Yani bak, Lilith Başak'ı hep burada arayacaksın yani, tamam mı? Entrika burada kimden gelir? Uzaklara gitme. Dibinde iş arkadaşın, ekip arkadaşın. Dolayısıyla dışarıda bekleme. Yani Evet, o evet. Lilith içeriden çalışır. Solar return olmazsa astroloji olmaz yani. Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bu dersten sonra şey var arkadaşlar. Yeni ay, dolunay, ingres haritalar. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Gezegen returunları var arkadaşlar. Bir de bunların tüm gezegenler için olan var. Progress, profeksiyon. Şimdi progress, profeksiyon, solar return görüyoruz ya. Solar return güneş döngüsü sadece. Sonra lunar return var. Sonra Venüs return var. Sonra Jüpiter return var. Bak, Jüpiter geldi. Jüpiter return var mesela. Bu da dönüyor. Mesela bunun da dönüşleri var yani. Solar return var. Bu sadece güneş döngüsü. Biz solar return bizim için böyle yani saatin üstündeki yelkovan gibi yani. Hani olmazsa olmaz yani. Tamam mı? Hani Venüs returnu, lunar returnu o ekstra lüks ama solar return olmazsa astroloji olmaz yani. Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ama Venüs return, lunar return, mesela işte Mars return, bunlar biraz fantastik ama bilgidir yani. Tekniktir, dolayısıyla detaya inmek konusunda tüm gezegenlerin döngüleri var. İşte bunları gezegen return haritalarında işleyeceğiz. Ondan sonra 2 ders daha işleyeceğiz. Burada bu gece 23. ders. Bir ders bu gece, bir de haftaya bir daha progress olarak bitireceğiz. Ondan sonra gezegen returnlar. 3 ders gezegen return. Hemen akabinde Firdarya periyotları, Antisya ve Kontrantisya. Hemen akabinde 3 tane Firdarya periyotları, Antisya ve Kontrantisya işledikten sonra ingres haritalar, tutulmalar ve yeni ay ve dolunay etkileriyle 3 ders devam edecek. Hemen akabinde asalet kavramları ve asalet almüten hesaplamalarına doğru gideceğiz ve sonra soru cevap yapıp temeli bitireceğiz arkadaşlar. Uygulama yapacağız sizin haritalarınız üzerinden. Şimdi progress, profeksiyon, solar arc hepsini birden aynı anda. Transit etkiler. Hatta transit etkilerden konuşacağız biraz. Değil mi? Konuları şöyle bir toparlayayım ben bir. Neyimiz var elimizde? Transit etkiler. Hani ben şu konuları şöyle bir toparlayayım önce bir. Öbekleyeyim, şuraya koyayım. Önce bir nelerimiz var elimizde bir görelim. Arkadaşlar, transit etkileri öğrendik. Tamam mı? Şimdi gezegenler transitte ne yapıyor? Tabii bunlar çok çeşitli olasılıklar. Birçoğunu da kendiniz yaşarken öğreneceksiniz. Ama ben elimden geldiğince tekniği anlatıyorum size ama astrolojiyi tüm derinlemesine, tüm olasılıkları anlatmamız yani çok zor. Sembolleri öğrenip transitte nasıl etkileşime girdikleri konusunda hani siz de biraz bu konuyla ilgili çabaladıkça daha da derinleştireceksiniz konuyu. Şimdi evet, Gülay'ın haritaya bakıyor şimdi. Ay Satürn'le birlikte olmuş. Bakın, geçmiş. Ay Satürn'le birlikte olmuş. Geçmiş, Jüpiter'e kare yapmış. Jüpiter nerede? Bakın, Yengeç burcunda. Yengeç burcunda olduğu için ben dedim ki aile temalarıyla ilgili olabilir. Yuva ile ilgili konular olabilir. Bakın, Ay Koç burcunda. Balık burcundan gelmiş, 12. evde olması. Bir hastalık, bir şey olabilir. Yani burada bir sorunla karşılaşmış gibi duruyor. Bakın şurada, bakın görüyorsunuz, Ay şurayı tarıyor şu anda. Yani progress Ay onun burasında geziyor. Anlatabiliyor muyum? Konu parayla da ilgili olabilir. Aynı zamanda Ay, tamam hani natal haritada kendi progress içerisinde buradaki progress'e kare ama aynı zamanda Ay şu anda giderken
haritanın bir dakika, Şiron en tepesiyle irtibata geçiyor. Şöyle bir şey olmalı. Çünkü neden? Satürn birinci evine ayak basıyor, tamam mı? Sen önemli bir karar alıyorsun. Neyle ilgili? Aile, yuva ile ilgili ve burada Uranüs olduğu için Mars da şimdi buraya girmiş. Yani burada çatışma çıkartıyor. Aile, yuva, ki orada baskı altındasın. Kurtulmuşsun. Bak Şiron burada yine, bak buradan kurtulmuşsun, gidiyor. 12. evde görüyorum, diyor ki hastalık olabilir. Babası hasta olabilir. Çünkü Şiron Satürn kavuşum veya bakın Ay buradan kurtulmuş veya kocasıyla ilgili, bakın Jüpiter Yengeç burcunda. Aile, bakın aileyle ilgili konular. Ay buradan geliyor, Trank buradan etkiyi veriyor. Şimdi bir tane kare açımız var. Tabii bu Jüpiter aynı zamanda yani ASC'den demek ki destekleniyor. Tam kopmuyor. Yani çünkü diyor ben boşanmadım. Ben sadece diyor ama burada bunları yaşıyor psikolojik olarak. Demek ki şöyle bir harita ki olmalı ki bir derecelerde falan, hani daha böyle aynen bu 40 demiş mesela, 43 44 falan gibi. Çünkü daha yeni yaşamışsın konuyu. Yani Satürn Kova'ya geçtiğinde yaşıyorsun bu konuyu. Şimdi Venüs var önünde. İşte bu Venüs'ün 150'lik açılar olması, bakın buraya. Görüyor musunuz? 15, 17, 16. Bak bunlar yaklaşan açıdır. Ve 7. evin göstergesi eşim 2. evde Merkür'le beraber. Burada Merkür'le beraber ve Merkür yanık. Ve Merkür Ay birlikte. Şeye gidelim. Dediğin tarihe gidelim bakalım bir. Dediğin tarihi söyle bakalım. Tabii transit olarak şu anda plütonik bir tutulmalar yaşamışsın zaten. Yani Kuzey Ay tam Uranüs'ün üzerinde. Uranüs'ün üzerinde olması 17 derece. Hani Venüs'ün burada 15. Bak o Venüs dedim ya biraz önce, açısız bir Venüs var arasında. Uranüs kontrolsüz olaylar yapar. Venüs hani ilişkiyle ilgili kontrolsüz. Yani Venüs her zaman ilişki demek ya. Uranüs karşıttan, Uranüs özelliklerinde kontrol edilemeyen bir ilişkiden bahsediyor. Açısız Venüs ve açısız Güneş var bu ortada. Ve açısız Merkür var arkadaşlar. Arkadaşlar açısız Mars var. Açısız Juno var. Enteresan yani. Çok fazla açısız gezegen var. Yani ben ilk defa böyle bir şey, bu kadar çok açısız gezegen görüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani benim baktığım ilk böyle bir harita. Yani bu kadar çok fazla açısız gezegen hiç görmemiştim. Bakın açısız gezegen arkadaşlar, dediğim gibi çok büyük bir hani potansiyel de ortaya koyuyor ama açısız adı üstünde. Kontrol edilemeyen bir şey, tamam mı? La ilgili bakın. Mars kontrol edilemiyor. Yani kontrolsüz. Juno kontrol edilemiyor. Mars'la beraber zaten natal haritasında. Güneş zaten kontrol edilemiyor. Güneş de açısız. Bak güneş açısız ne demekti? Ben size daha temel seviyede en başlarda anlatmıştım. Açıları anlatırken de. Ne demiştim? Issız bir adada olmak, değil mi? Mesela hani tek başına olmak. Hani sanki böyle toplumun içinde herkesle beraber olmak ama yalnız olmakla ilgili. Mesela öyle hissediyor olmalı. Yani böyle hani mesela o kişiyle evli oluyor yıllarca yani. Tamam mı? Hani çocuk doğuruyor, şey yapıyor. Ondan sonra ama böyle kendini yalnız hissetmekle. O güneş, açısız güneşler. 7. yaşa kadar annenin karmasını yaşar çocuk. 7 yaşına kadar çocuğa bir şey olursa bu olay annesinin haritasından bakılır. Yani annesiyle ilgili bir konudan dolayı annesi cezalandırılmış olabilir. 2. 7 yaş baba ile ilgilidir. Çocuk 13 yaşına kadar bir şey olursa, 7 ile 13 arasına kadar çocuğun hayatına bir şey olursa babanın haritasına bakılır. Babanın karması ile ilgili çocuk, yani aslında çocuğa ceza verilmiyor. Çocuk babasının karması üzerine doğuyor. Yani aslında şöyle bir olay var. Ya işte burada çok çetrefilli bir matematik var arkadaşlar. Yani hani babası bir durumla yüzleşiyor. Bir olayla yüzleşiyor babası burada. Yani başkasına yaptığı olayı kendi kızına yaşandığını görüyor ve burada bir çözüm üretmesi söyleniliyor. Ama aynı şekilde yaşadığı bazı hayatlarda bu konuyla ilgili o babadan doğmakla ilgili bir eşitlenme olayı var. Yani oraya eşitleniyor. O babaya eşitleniyor. Onun da geçmiş hayatlarında bu konuyla ilgili bir iz var. Bu travmayla doğuyor. Yani bu karmayla doğuyor. O onu yaşıyor. Yani kendi karması. Ama 7 yaşına kadar hani oradaki olayı babasına bir şey yaşatmakla ilgili. Mesela örnek bazen Allah kimseye göstermesin, Allah kimseye evlat acısı vermesin. Çocuk 9 yaşında ölür veya 5 yaşındayken ölür mesela. 5 yaşına, yani ilk 13 yaşına kadar ölen çocuklarda, 14 yaşına kadar ölen ya da 14 yaşına kadar çocuğunuzun başına bir şey gelirse, 7 yaşına kadar olanlarda
Hemen anneye bakın. Annenin haritasıyla ve anne figürlerine bakın içeride. Anneye uygulanıyor olabilir o cezalandırma. Anneye bir şeyin hesabı soruluyor. Çocuğu evladı üzerinden soruluyor. İkinci 7 yaşta 14 yaşına kadar olanlarda da babasına bakın haritasına veya içeride baba figürleri arayın. Zaten burada baba figürü belli yani. Direkt orada gözüküyor. Ne yapacaksın bakalım. Yani sen yaptın, al sana kızına şimdi bunu yaşattık. Tamam. Şimdi diyeceksin yani babasının günahını kızı niye çekiyor? Ama işte arkadaşlar yani evrende öyle bir matematik var ki inanılmaz yani. Enteresan bir matematik var. Yani kızı orada bir günah çekmiyor ki, babasının günahı çekmiyor. Yani babasının böyle bir günahı var ya da babası böyle bir konuyla yüzleşmesi gerekiyor. Çünkü onun yaptığı bir hata var. O hatayla yüzleşiyor ama onu yüzleştirecek olan öğretmenin de bu konuyu öğrenmesiyle ilgili, deneyimlemesiyle ilgili bir karmayla doğan biri ona geliyor. Yani o çocuğun da bu konuyla ilgili bir karması var. Yani onun da bunu o şekilde deneyimlemesi gerekiyor. Babanın da bunu böyle deneyimlemesi gerekiyor. Yani ikisini evren eşitliyor. Diyor ki siz birbirinizin baba çocuk olun. Bir yaşatın bakalım görelim. Yani bu bir şekilde sistem onları paylaştırıyor gibi böyle bir durum var. Yani şu ileri seviyeyi bitirelim. Ben size bir karma dersi açacağım. Görün matematiği. Burada ya birazcık hani gerçekten size teknik olarak hani anlatacağım karmayı. Matematiklerin nasıl işlediğini orada. Enteresan senaryolar çıkıyor. Hani film gibi yani onu söyleyeyim. Baktığınız zaman ya inanmakta zorlanabilirsiniz yani. Ben hani bakıyorum ulan diyorum senaryoya göre böyle bir şey diyorum. Hayatımda kurgulum böyle bir şey ulan diyorum. Böyle bir şey olamaz yani, tamam mı? Ama böyle bir matematik çıkıyor yani, tamam mı? Sonra bakıyorum hayatımda bu konuyla ilgili hani mantık güdemiyorum ama izler var yani. Bu konunun izleri var. Enteresan. Yani hani inanamıyorsun ama izleri görünce diyorsun ki abi olabilir. Hepimizin hayatında bu tarz böyle şeyler var. Yani anlam veremediği, yani hadi canım oradan dediği ya da hani şok olduğu, hani gördüğü zaman teknikle yüzleştiğinde anlam veremediği bir olay. Yani üçüncü ev, yakın çevrenle ilgili aksiyonlar. Hani yine burada hani aile durumuna dikkat et. Kızınla ilgili olumlu aksiyonlar gerçekleşebilir ama bu kadar tek karenin içerisinde bu olumlu aksiyon tabii şu anlamda da dikkatli olman gerek. Yani olasılık dahilinde mümkün. Ya kızını da kandırabilirler. Bazı problemler oluşabilir. Yine başka ama tabii artık büyüdü. Onun öyle bir olasılığı yok. Ne olabilir buradan? Sana bilgi öğretebilir. Tamam mı? Bu bilgi öğretebilir. Ya olumlu açısından bakıyorum. Tamam mı? Hani olumlu taraftan düşünmeye çalışıyorum. Kızınla ilgili güzel haberleri de alabilirsin. Ama geçenkinde Lilith vardı orada birinci evde 92'de. Lilith, Juno birlikte kızınla olumlu açılar kuruyor. Olabilir. Öyle bir olasılık ortaya koyabilir olumlu açıda ama hani şimdikinde böyle bir olasılık yok. Şu var. Lilith, Uranüs, Mars birlikte bu seferki yani aile içerisinde fitne çıkaracak bazı olaylar. Yani fitne ve sen iyi ki babanın evine dönmüşsün. Yani daha mı kötü olacaktı derken şöyle ki yani belli bir süre baban en azından oradaki şeyi absorbe etmiş olursun. Ama bu sefer eşin mesela başka bir şekilde mesela eşin sana yapabileceği kötü olasılıkları bir değerlendir bakalım hayatında. Yani bunun gibi olaylar mesela ortaya çıkabilir. Veya burada Mars, Uranüs, bak Mars, Uranüs, Lilith hayatında yuvanla ilgili bir şey ortaya çıkabilir. Mars, Uranüs, Lilith yani dördüncü evde aile içinde böyle bir şey hani duyulmaması gereken bir şey duyulabilir. Bir şey dönüyor ama zaten bu ara ya dedim ya yani bu fitne yani Lilith, Uranüs, Mars bu illa yuvada da olmak zorunda değil. Mesela ben de yükselen kovayım. Benim orada yani şey olarak çıkıyor. Şironum var. Sahip olduğumuz kişiler patlıyor. Yani bazı sorunlar yaşıyoruz. Yani fitne, fesat. Ama sahip olduğumuz kişilerle yaşıyoruz bunu. Yani uzakta değil yani dibimizdeki kişiyle yaşıyoruz. Ondan sonra. Hani mesela sen de bunu böyle yaşa. Yani yuvanın içinde ama bu illa böyle çatıda aynı kaldığın kocan olmayabilir yani. Sahip olduğun biriyle ilgili mesela öğrenmemen gereken bir şey öğrenebilirsin ve bu senin canını sıkabilir. Veya bir fitne fesat çıkabilir yakın çevrende yani aile içerisinde. Ya da böyle çok yakın görüştüğün birinin böyle bir ters tarafını öğrenebilirsin. Bu seni üzebilir. Hayal kırıklığına sokabilir. Çünkü Mars, Uranüs yine. Bu Mars çıldırmış Mars, Uranüs. Mars, Uranüs çıldırmak demek. Biri burada çıldırmış yani. Nerede? Bak yuvanın içinde. Kim çıldırdı?
Yani bu ihtimal sen Allah'tan babanın oraya geçtiği için, baban yaşlı biri olduğu için herhalde çıldırmaz. Çıldıracak olan biri var, o da kocan. Başka ihtimal çok yakın görüştüğün biri olabilir. Demek istediğin bir şey var mı? Diğer arkadaşına geçeceğim. Bak sen ay boğa, çocuk güneş boğa. Yani bu noktada Evet, hani mesela senden çok kopamayacak. Yani mesela bu çocuk sana çok bağımlı olacak. Çünkü neden? Onun güneş senin ayına çok ciddi yapışmış durumda. Yani güneş ay kavuşumları biliyorsun, hani böyle tam hani birbirinden biraz kopmakta zorlanırlar. Biraz sana bağımlılık güdebilir. Senin güneşin yay. 6. evde olması. Evet. Şimdi enerji mesela burada tabii zorlanır. Mesela 6. evde güneş. Hani biraz köle izavra modudur bu. Ne çok fazla. Yani hep böyle çalışmakla ilgili bu arada biraz. Hani şimdi burada transite bakalım. Transitte şu anda güney aydınları burada. Bak, ayakla ilgili senin bir sorunun var mı? Ayaklarınla ilgili. Dikkatli olmasın. Ayaklarına dikkat et biraz. Evet. Transitte buraları tetikliyor. Peki progreste ne abi bu arada? Hemen progreste. İlk bakacağımız şey aslında progres olacak. Transitten bile önce progrese bakın arkadaşlar. O zaman da görürsünüz olay nereye gidiyor, tamam mı? Mesela şimdi ayın burada bakın 3 derece. Jüpiter'le karesi, Neptün'le karesi olmuş çıkmış bak gidiyor. Bu ne demek? Aile, yuva, çocukla ilgili bakın. Çocukla ilgili bazı zorluklar, aile, bakın çocuk diyorum çünkü 4. 5. evi yöneten planet bakın. Planetler burcun üzerinde. Ay Jüpiter bakın. Eşiyle sorunlar, çocukla sorunlar, hani aileyle sorunlar. Hani bunlarla bir mücadelesi var. Ay 8. eve girmiş gidiyor bak şimdi. Burada giderken sağlığa dikkat. Özellikle Güney Ay düğümü senin oradaysa, şimdi bak burada mesela sen sağlığa dikkat edeceksin. Lilith yuvanın içinde, yani senin güvendiğin kişilerden sürekli. Ailenin içinde senin çalıştırdığın biri var mı? Yani sana çok yakın, senin yanında çalışıyor gibi duruyor. Genellikle dibinden gelir böyle. Ya iş arkadaşı, ya ekipten biri çıkar, ya yani bak Lilith Başak'ı hep burada arayacaksın yani, tamam mı? Entrika burada kimden gelir? Uzaklara gitme. Dibinde iş arkadaşın, ekip arkadaşın. Ya ben kendimden biliyorum. Lilith Başak yani. Hayatım boyunca buradan geldi. Dolayısıyla dışarıda bekleme. Yani o Lilith içeriden çalışır. Mesela Lilith terapi sevgiliden çalışır, Anladım. eşten çalışır. Lilith akrep parada çalışır mesela. Hani büyü yapmasına gerek yok. Saçını kopardı, yok ismini tersten yazdı falan. Öyle değil yani. Direkt sana nazar eder. Senin yok yani, senin çok ciddi bir şey yapabilir. Lilith balıklarda çok zor yani. Hani Lilith balığı yönetmek. Onların derdi büyük. Lilith Koç, yani Lilith Koç kişinin kendisini verebilir. Yani dışarıdan bir şey bekleme. İçeriden gelir. Yani kişi kendisi yapıyor olabilir yani bir şeyleri. Ona bir şey yapılmıyor. Kendi bir şey yapıyor. Başına bela alıyor gibi ve karanlık işlerle uğraşıyor. Sonra başı belaya giriyor. Lilith Koç mesela. Lilith Boğa'da parayla ilgili entrikalar döner burada. Yani ana temayı paradır yani. Ya da hazlar, cinsellik. Ondan sonra. İkizlerde kardeşten gelir, yakından gelir, komşudan gelir. Arayacaksan git kuzende, muzende, kardeşte falan ara. Git ikizler. Haritanın neresinde olduğu hiç fark etmiyor yani Lilith'in. Bu söylediklerim ev bazında da geçerli, burç bazında da geçerli. Yani Lilith ikizler mesela, Lilith ikizler 5. İkizler 5. ev. İkisini birden toplayacaksın. Tamam mı? Aslan Lilith, ikizler Lilith ikisi birden çalışır. Mesela senin burada Lilith hem yengeç çalışıyor hem başak çalışıyor. Yani hem iş arkadaşı hem yanında çalıştırır hem de yuvanın içinden biri. O yüzden sordum hani acaba yanında mesela bir hizmetkar, hani biri falan mı çalışıyor, iş arkadaşı falan, hani ne bileyim, hizmetçi vardı. Yani mesela şöyle şeyler vardı. Hani şimdi hemen kötüyü düşünme de mesela şöyle bir şey görmüştüm. Lilith Başak 4. evde. Kadının evinde çalışan hizmetçi kocasıyla yakalıyor kadın mesela, hani adamı, kocasını. Yani gibi olaylar. Evet, yok. Hani yanında çalıştırdığı kişi hani yatak odasında yakalıyor mesela, hani gibi böyle. Lilith Başak 4. evden böyle kişi sana evinde fitne çeviriyor gibi. Ya da yuvandan biri sana bir şeyler yapıyor gibi, böyle bir sembol oluyor. Lilith ikizler kardeş, yakın çevre, kuzen, akraba, dost, komşu falan filan. Lilith yengeç aileden gelir mesela. Yuvadan gelir, kökten gelir, baba tarafından gelir. Aslında sen istesen orada olasılıkları türetebilirsin. Nasıl türetebilirsin? Yabancı dille ilgili konular koyabilirsin hayatına. Felsefe, din,
Hani bu konularda mesela senin çok iyi demeçlerin, projelerin, Evet. şeylerin olabilir. Doğru. Bak oralara yöneldikçe kapıların açıldığını göreceksin. Bunlar senin kaderinde var. Ama seçmemişsin. Olasılık olarak var ama. Olasılıkları Doğru, seçerken doğru. arkadaşlar açılara bakmayın. Açılar natal haritanızda olumsuz dahi olsa transitlerde o an olumlu pozisyona geçebilir. Yani natal harita dediğim gibi yani mesela burada şimdi arkadaşınızın burada hani tek karesi var. Ama hocam diyeceğiniz ki şimdi hocam burada tek kare var. Tamam fark etmez. Tek kare zaten yap diyor sana. Zoraki. Bunu yapmak zorundasın. Bir. İkincisi açı oraya olumlu geldiğinde olasılığı açar. Anlatabiliyor muyum? Natal haritada sizin açılarınız var ama bir de transit haritanız var. Yani transitte oraya gelen açılar var. Örnek. Şimdi mesela Satürn burada gidiyor mesela. Otomatik olarak burasını çalıştıracak. Sekstil yapıyor çünkü. Ne demek bu? İş hayatıyla ilgili bir gelir, bir tazmin bir şey almakla ilgili. Yani bir böyle para ekstra bir prim bir şeyler alacak bu kadın. Yani 2021'in sonuna doğru bir şeyler al. Beklediğin bir şey var mı tazminat? Tutulmalar yani. Mayıs ayına kadar olursa buradan yani buradan sorunlar çıkartabilir, tamam mı? Ama yani Satürn buradan para konusunda vermeye çalışıyor bir şeyi. Para elde edecek misiniz o mahkemeden? Para. Ama Satürn şimdi artık buraya geçti. Buraya geçtiyse bu olay sana otomatik olarak sosyal çevrende birçok arkadaşını buradan yer. Buradan vurur buraya. Tamam mı? Çocukla bağlarını kopartmaya çalışacak. Yani bu çocuğu artık salı vermen lazım. Bu 2 yıl içinde zaten çocuk okulu kazanıyor gidiyor, ben sana söyleyeyim. Görüyor musun? Ve senin için zor bir süreç bak. Sosyal bağlar, çocuklarımla bağlar. Bak bir de takıntılısın sen mesela çocuklar konusunda. Çocuk konusu. Bir tane çocuk var. Yani işte onun dışarı gitmesi belki zorlayacak. Yani bir şey var burada. Yani bir şeyi zorlayacak. Çocuğun artısını gördük. Çocukta artıda şey var. Yani olumlu etkiler. Gidecek o yani. O burada işte gitmesi, ne yapacak, ne edecek onunla birlikte bayağı bir tırmalarsınız siz. Çocuk bir de arkadaşlarından da seni zorlayacak. Sosyal çevrende de zorlayacak. Etkilerle var. Şu var. Aynı zamanda bu akrep para demek. Mesela bankacılıkla zorlayabilir. Dikkat. Kredi falan seni zorlayabilir. Krediye zorlayabilir. Gibi. Ama şu yönden bak burası iyi. Şu taraf iyi. İş yerinden olumlu, kariyerde olumlu ama çocuklar tarafında zorlayıcı, yuva alanında ani fırsatlar. Hatta sen böyle ev, arsa, tapu falan bile alabilirsin yani. Yani burada bak Venüs retrosu yaşıyorsun. Yani bu senin eşinle ilgili bir gündem ortaya koyar ve eşinin açıları Şiron. Şu açı çalışacak burada. Merkür 0-1 ya. Yani trine. Yani güneş burada aktif olurken dispozitörler de aktif oluyor. Yani bu senin nereye getiriyor? Eşinin, senin eşin birine yardım etmeye çalışıyor gibi. Ama Venüs retro orada. Hani burada birinci evinde retro olması bazı münakaşalar, problemler de getirebilir mesela. Senin iletişim problemleri ortaya koyabilir. Hani Merkür Şiron yani tabi bu hayatınızda nasıl tekamül etti yani bunu bilmiyorum ama Merkür Şiron trenesi birine yardım etmekle ilgili, söylemekle ilgili. Birisi size bir şey söylemiş olabilir. Yani böyle rahatlatmış olabilir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.